Şimdi bir biryani restoranına geldim. Bak bu abimin biryanisi, tamam mı? Bunun içinde biryani var. Bu da restoranın girişi. Bak görüyorsunuz değil mi? Bak biryanisi. Bu arada biryaniden yedim. Brother bir kaldır bunu. Bak biryaniyi gördünüz mü? Ama eyvallah bak. Dükkanın, restoranın içerisi bu şekilde. Bu arada var ya yediğim... Allah, çocuk telefonu kırdı herhalde. Hayatımda yediğim en güzel biryaniydi. Bak hiç abartma, hiç şey yok. Gerçekten bak, Pakistan'a gittim, Afganistan'a gittim, oraya gittim. Bu yediğim en güzel biryaniydi. Ama görüyorsunuz değil mi? Pazarlama stratejisi olmadı mı? Adam var ya burada pinekleyip duruyor. Yani pinekliyor dediğim satamıyor. Müşteri bekliyor işte, görüyorsunuz. Etraf biraz pis ama adamın ne lezzetli biryanisi vardı ha. Hem de kaç para biliyor musunuz? Bak ne kadar ödedim biliyor musunuz? 30 TL, yani 60 rupi. 60 rupilik yedim ben. 60 rupilik. Abi çoğu yerde biryani 150-200 rupi. O 200'lük biryanileri var ya, bu 2-3'e katlar. O derece bir lezzetli. Bilmiyorum değil mi? Pislikten mi şeyden mi? Ama buradan çıkartacağımız fayda, adamın pazarlama stratejisi olmadı mı? Görüyorsunuz abi işte. Böyle bekliyorlar müşteri. Kapının önüne çektikleri halı gibi bir şey asmışlar lan. Babacım bu ne böyle? İşte adam kendini pazarlamayı bilmedi mi? Böyle pinekliyor. Baba your biryani perfect. Böyle bir almıştı. Abim Danyabat. Rimelenge inşallah. I come back next year. Seni göreceğim ben restoranda. İşte Hindistan'ın Müslüman şehri Ahmedabad, Hindistan'ın arka sokaklarına şahit olacaksınız. Evsizlere, tapınaklara, pazarlara ve sokak yemeklerine. Şimdi videomuza geçmeden daha fazla bölümlerin çekilmesi için bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Camilerin içine girerken genel olarak kendimin geldiğini fark ettirmiyorum insanlara. Çünkü dünyanın neresinde camiye gitsem her zaman bir sıkıntı, her zaman bir sorun yaşıyorum. Yani hatta caminin içine de genel olarak girmemeyi tercih ediyorum. Uzaktan birkaç görüntü alabilirsem alıyorum insanların ibadet yapmadığı sahnede. Böyle işte. Zaten insanlar da camide namaz kılmıyorlar. Daha çok uyumak için camiyi kullanıyorlar. Çünkü havalar çok sıcak oldu. Burada da bir tane abim uyuyor. Burası bir tapınak. Hindistan dini kardeşliğin başkenti. %15'i Müslüman, %80'i falan da Hindi. Havalar çok sıcak dostlarım. İnsanlar gerçekten sıcaktan bayılıyorlar. Hindistan'a ilk geldiğim zamanlarda havalar pek sıcak değildi. Bir de aşağı bölgelere indim artık, daha da çok Ahmedabad. Gerçekten daha da böyle biraz daha bu Suudi Arabistan, Umman taraflarına yakın bir yer. O yüzden bu bölgelere geldim, sıcaklar iyice arttı. Sıcaklar artınca da dostlarım olan kokular, yani kötü kokular daha da çok kötüleşiyor böyle. O yüzden gezmek de zorlanıyor. Bakalım nasıl bir durum, nasıl bir şey yapacağız. Tuktukçular. Herkesin kafasında takke görebilirsiniz. Adamı görüyorsunuz. O adam fazla çekmeyelim. Yok. Kokular çok sıkıntı. Bak mesela adam donunu çekti, işiyor buraya. Adam sıçıyor arkada. Durum çok var. Hindistan'ın birçok bölgesinde evsizleri görebilirsiniz. Evsizler İşte bu evsizler, sokak ortasında uyuyan insanlar veya şeyler yapan insanlar. Çoğu ülkelere gidin, mesela adam atıyorum sokağa tuvaletini yapıyor ya da abdestini yapıyor ya. Adam çekme der ama burada insanlar sıçarken bile kameraya çekseniz hiçbir şey demiyorlar. Çünkü artık adamlar o derece umursamaz. Sesten dolayı, gürültüden dolayı sesin nasıl geliyor bilmiyorum ama böyle bir sistem halinde. Bir pazara geldim. Pazarın başından sonuna kadar bir koku yayılmış. Bu koku ne kokusu dersiniz? Sarımsak dükkanına geldim. Görüyorsunuz, sarımsak turşusu. Buradan bütün pazara inanılmaz bir koku yayılıyor. Sarımsak kokusu. Güzel yani, sıkıntı yok. Muhtemelen sarımsak turşusu falan yapıyor bu bölgede abim. İşte Hindistan'da da sarımsak, sadece sarımsak üzerine dükkan görebilirsiniz. Gerçekten çok ilginç. How are you? I am good to you. Fine, fine. Where are you from? Türkiye.
Turkey, nice. Yes, thank you. Yes, say Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Gördünüz işte. Abim burada sarımsak kurutuyor. Clothing based material Turkey, China imported. Yeah. Türkiye'nin kıyafetlerinin çok iyi olduğunu söyledi kardeşim. İşte Lasun, tamamen sarımsak. This is Nasun, right? lasun, Hindi. Hindi, Hindi. Yeah. Man mujhe pata hai garlic. But Hindi language. Lasan. Ha. Sarımsak lasınmış Hindi dilinde. Brother Allah hafız. Allah hafız or Ud hafız. What's your name? Çağatay. Okay bra. Firmenenge. Bir sarımsak dükkanında gördünüz işte. Pazarımızı gördünüz. Böyle daha ileriye doğru uzanıyor. Bak mesela Müslüman kardeşim kafasını takmış takkeyi gördünüz mü? Are you Muslim, right? Oğlum bunlar kendini deliliğe mi vuruyor? Çok kapalı kadınlar görebiliyoruz. Burka takmış işte. Yüzünü kapatmış kadınlar. No. Recording here. No recording. Vay baba. No. You boss? No, yes. I'm boss. Teyzem baharat satıyor. Hindistan'da birçok çeşit baharat var ama bunlar bu kajuları falan niye böyle koymuş anlamadım. Mesela bak 7 tane badem. Tohum mu diyeceğim yok ya. 7 tane kajuyu koymuş içine. Böyle satıyor teyzem. Teyzem namaste. Teyzem Hindu, kesin Müslüman değil. Ki şöyle bir bakıyorum, eğer Müslüman olduğunu fark edersem ona selamünaleyküm diyorum. Hindu olduğunu fark edersem namaste diyorum. Eğer baktım ne olduğunu belli edemedim böyle. Ya selam vermiyorum ya da hello falan diyorum. Yani bir orta yolu bulmaya çalışıyorum. Bak adamlar ne güzel sistem yapmış abi. Bütün tankın içine doldurmuşlar şeker kamışını. Gelene veriyorlar, gidene veriyorlar. Namastacı. Bazen de gereksiz insanlar çıkıyor. Mesela şimdi izleyeceğiniz görüntü. Adam mesela çıkıyor abi, çekme falan diyor. Adam kim olduğu da belli değil işte. Şimdi kavga etsene edilmez, etmesen edilmez. This is my? Yes. Oo. Lezzetli ama içine ekstradan şey koymuşlar. Şeker. Mesela izlediniz mi daha ki adamı? Adamın kim olduğu belli değil. Vay abim kirmelenge. Sahibiyim falan diyor işte. Ben belki de sahibi değil ama işte görüyorsunuz. Elimizden geldiğince işte insanların dediklerine uymaya çalışıyoruz. 5 TL bir bardak şeker kamışı suyu galiba. İnsanlar çok iyi, insanlar çok güler yüzlü. Arada bir densiz çıktığı da oluyor tabi. Onu da aldırmamak lazım. Pazarın her yeri çok ilginç. 100 yıldır duran bir işte böyle bir ibadet yeri. Muhtemelen temple, right? Muslim temple. This is. Muslim. 100 yıllık bir muhtemelen yani türbe gibi bir şey. İçinde de birisi yatıyor ama ben ilk başta şeye benzettim. Müslüman mekan. Turkish people 90% Muslim. You know? Muslim, yeah. Sen ilk başta zaten benim Müslüman olduğumu anladın da geldin doğru. Bir yatır muhtemelen 100 yıldır burada duruyormuş tam. 100 years, right? Abi perfect. Yani lokal yaşam çok harika. Görüyorsunuz abim burada tıraş berberi yapıyor. Abim berber dükkanına bak. Su tezgahı burada. Bu abim tıraş oluyor. Abime selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Bak gördünüz. Sihirli kilit cümleyi kullandım burada. Ne dedim abi? Selamünaleyküm dedim. Bütün kapılar açıldı. Gerçi kapı zaten açıktı da. Gerçi kapı var mı? Aynen demir kapı var hem de vallahi var ya. Demir kapı koymuş içeriye. Abim kitne pese haircut? 80 rupees, 100 rupees. Abim masaj falan yapıyormuş. Okey. Sağ olsun abim bir masaj yapayım dedi adamın kralı. Şimdi kafa masajı yaptırıyoruz abime. Abim daha yeni Habib'le McGregor'un maçını izliyordu. Hani bir ara çok popüler olan bir maç vardı ya, dövüş maçı, Müslüman. You know, Habib Müslüman. Müslüman. Elhamdülillah hacı. Abim Müslüman. Bir su aldım, suyu tekrar doldurmuşlar. Yani bidona. İnşallah midemiz bozulmaz. Abim kafa masajı yapacak. Hindistan'da çok meşhur bu masaj. 50 TL'ye falan yaptırıyorum. Seyredin abim neler yapacak. Ben de karizmatiyim ha. Hindistanlı kızlar bana aşık oluyor.
Yağ sürdü kafamıza. İşte yıkamayacak, o sıkıntı olacak. Hindistan'da öyle şeyler var ki bazı adamlar geliyor, elinde cımbız var, kulağınızın içindeki şeyleri temizliyor. 50 TL'ye falan. Yani bazen de dikkat edilmesi gerekiyor. Adam mesela atıyorum onu yaparken hadi kulağınıza zarar verebilir. Yani tamamen burada doğal şeyler, sistem var. Allah'ım. Abo. Herhalde vazelin gibi bir şey sürdü kafama çünkü çok pis parlıyor. Hem de çok aynı kokuyor. Abim bu işten anlıyor ha vallahi. Abim Müslüman bu arada. Abi are you Muslim right? Mesleğine çok pis odaklanmış, cevap vermiyor. Hangi mezhepten olduğunu soracaktım. Hanefi mi, Şafii mi ya da Sünni mi, Alevi mi onu soracaktım ama maalesef abim cevap vermiyor çünkü çok sert çalışıyor. İnsanlar sıcakkanlı ama çarşıda görüyorsunuz pazarda. Her insan selam vermeden geçemiyor abi bize. Daha doğrusu geçmiyor da adamlar selam sabah seviyorlar. Yani gerek Müslüman olsun, gerek Hindu olsun, gerek başka bir dinden olsun. Dinleri pek önemsemeyin. Yani sürekli bu abi Müslüman veya böyle dememin bir sebebi de bilin diye yani. Çünkü sohbetimiz onun Müslüman olduğuyla ilgili başladıysa ben mesela bak bu abi Müslüman diyorum. Ya da bir tebessüm sergiledilerse yani Müslüman dedikten sonra abimin Müslümanlığı hakkında bir şeyler söylüyorum. İnsanlar sıcakkanlı, Hintliler iyi insanlar. Abimi gördünüz 10 numara bir masaj yaptı bize. Hindistan Ahmedabad'a gelirseniz bu abimizi bulun. Görüyorsunuz adam çok güzel çalışıyor. İşinin ehli ya. Ablam bile çocuğunu buna tıraş ettiriyor. Hindistan'da genel olarak günlerim böyle geçiyor. Çünkü Hindistan'da ben genel olarak sokaklarda kaybolmayı tercih ediyorum. Turistik yer isterseniz her yer turistik. Eğer turistik yer cami, mescit falan isterseniz böyle tapınak isterseniz her yerde var. Tabi bir zamandan sonra bunlar insanı sıkıyor dostlarım bak. Bir tapınağa git, ikinci tapınağa gidersin, üçüncü tapınakta abi artık hepsi birbirine benziyor dersin. Ama var ya bir sokağa giriyorsun, bir sokaktan çıkıyorsun, diğer sokağa giriyorsun. Diyorsun ki ya abi bu kadar mı farklı olur, bu kadar mı değişik olur? O yüzden ben genel olarak sokaklarda bilmeden, hiçbir şeye bakmadan yürümeyi seviyorum abi. Ve Hindistan'da da kültür yani biraz kültüre kaynaşabilmeniz için sokak yemeklerini, sokak kültürünü denemeniz lazım. Bak mesela bir anda tuk tuk çarpacaktı. Bir anda tuk tuk çarpıyordu gördünüz hemen. Gerçi her dakika bir motor veya tuktuğun çarpma ihtimali yüksek. Maceralanıyor yolculuğumuz. Çünkü genciz abi, kanımız hızlı akıyor. O yüzden biz macerayı seviyoruz. Sokaklara dalıyoruz, macera bizi buluyor. Bak birisi mesela buraya tuhaf tuhaf şeyler yapmış. Namaste hacı. Bak adamlar abi tea, çay, kan. Ama siz içiyorsunuz. Hı? Okey. Hızlı bir gün geçmiyor ki yeni bir sokak yemeklerini denemeyelim veya görmeyelim. Çok ilginç bir restorantı vardı abimin. 50 rupees. This is... Wait. Allah. Ben neyse olsun olsun. Tora abi. Lage. What? Ha anam abim var ya. Bak hele Tora abi. Çiviler iş yapmamış. Dahi. Okey. Çivileri şey yapmamış abim. Kafam çiviye değiyordu. Hop Tora abi. Abi az koy be. Abi no. Allah ne kadar hızlı çalışıyorlar ya. This is Chabak thing. Daniyagat abi. Adamlar ne kadar hızlı çalışıyor görüyor musunuz? Ben de abi şundan katma demeye kalmadı. Abim bizim yemeğe hazırladı. Ben de ağzımı açana kadar. Adamlar o derece hızlı çalışıyor. O derece sistematikler. Tam olarak kaç TL veriyorum? 12 TL. Adam bak ne güzel sokağa süpürüyor. Hep bizim yemeğimizin içine geldi. Bakın yemeğime ne oldu? Bu gördüklerinizin hepsi toz. Nereden geldi biliyor musunuz? O abim süpürdüğü yerden geldi. Ama burası Hindistan.
böyle şeylerden çekinirseniz aç kalırsınız. O yüzden yemek. Samos içinde patates olan bir böyle yağda kızartılmış bir şey. Hadi bakalım Demet Akalın. Lezzetli. İçine öyle şeyler katmış ki ilk önce bir tatlı tat geliyor, tamam mı? Tatlı tattan sonra ise öyle bir acı tat geliyor ki acıdan yiyemiyor. Boğazında kalıyor resmen. Ya bu Hindistanlılar nasıl böyle hem tatlıyı hem acıyı hem çok baharatlı şey bir arada tüketiyor, ben hiç anlamış değilim. İnsan ya tuzlu sever, ya tatlı sever, ya acı sever. Hindistanlılar öyle bir kültüre sahip ki hepsini bir anda tüketiyor. Bana mısın demiyorlar vallahi, helal olsun. Abim resmen var ya jet hızında yemeği hazırlıyor. Bak var ya şuradan bunu almasıyla elini sokup böyle sosları daldırması bir oluyor yani. O kadar hızlı çalışıyorlar adamlar. O kadar hızlı. Fasulye, o kadar çok şey var ki ben tezgahta söyleyemiyorum yani. Harika bir tezgah var adamın, düzgün yani. Afiyet olsun. Abim Danyabat. Şimdi öyle güzel bir tapınağa geldim ki tapınağın ama ismini bilmiyorum. İnşallah biz Gerçi cami olmadı mı biz hiçbir yerden kovulmayız abi. Tapınak mapınak iyi adam var, tapınaktaki adamlar. Şimdi biraz yanlış anlaşılmış olacak ama gerçekten nereye gitsek Müslümanların bize muamelesini görüyoruz yani. Yani camideki adamların. Ya bizim şansımız yok. Neden böyle bazen geldiğim yerlerin ismini falan bilmiyorum. Tamam yine çok araştırma yapıyorsun ama bazen şans eseri karşına inanılmaz bir şey çıkıyor ve yine internetten araştırsan da hiçbir insan bir şey yazmadığı için sen de kolay kolay her şeye erişemiyorsun. Mesela bir obruk oluşmuş Türkiye'de. Sen bu obruğun neyden veya nasıl oluştuğunu biliyor musun? Örnek verdim bu arada. Yani bazen biz de geldiğimiz yerin ne olduğunu bilemiyoruz. Bak bu adam mesela aynı Yunus Emre'ye benziyor. Bu adam için Dolpatram heykeli diyorlar. Bak ne güzel adamın heykelini yapmışlar. Bu adam okumuş bir adam belli kesin. Çünkü elinde kitap var. Kavi Dalpatram adına ne güzel hatıra heykel yaptırmışlar. Tam oraya ne koymuşlar adamlar biliyor musun? Domuz kafası koymuşlar. Bazen var ya ara sokaklara girdiğimde ben bile korkuyorum yani beni ezecekler diye. Oo, görüyor musunuz? Yine bir tapınağa geldik. Normal bir tapınak yani. Zaten Ahmedabad dünya miras listesinde olan bir şehir. O yüzden her yer gayet güzel ve temiz, bayağı da bakımlı. Yani Hindistan diğer şehirlerine pek benzemiyor. I am gonna inside. Don't have ticket, right? No, No it is ticket? not ticket. No. Okay, I'm only shoes put here, right? You can put. What's your name? My name Çağatay. From where? Türkiye. Turkey. Yes. Yeah. Sokak ortasında çorabına yürüyeceğiz. Bak ben çorabı çıkartmanın, ayakkabıyı çıkartmanın ne anlamı kaldı ben hiç anlamıyorum bak. Görüyor musunuz? Sokağın ortasında yürüyorum yani çorabına. Adamın ayağı yemin ediyorum ayakkabının altından daha pis. Güzel bir tapınak. Hindistan'da bu yok ya. Hindistan'da tapınaklar çok güzel. Hindistan'da ilk para vermediğin girdiğim yer diyecektim turistik olarak. Gerçi tapınaklarda insanlar çok iyi. Tapınaklarda yedirip içirip sana yemek yedirip hatta var ya yani yatırıyorlar da abi. Gerçekten Hindular böyle misafiri seviyorlar abi. Yani misafir etmeyi insanlar seviyorlar. Misafirleri de Tanrı'nın gönderdiğine inanıyorlar. O yüzden çok iyi bakıp ediyorlar. İçeride kim var? İçeride keşişler var arkadaşlar. İçeride keşişler var. İçerideki keşişlerle bir konuşabilsek. Gerçi ne diyeceğiz ben de bilmiyorum. Ablam herhalde 3 farklı dine inanıyor. Elinde zikir aleti var. Başı eşarpla kapalı. Olabilir. Demek ki çok çeşitli dine sahip. Sikizmlilerin tapınağına girerken erkekler de başını kapatıyordu. Yani bu Sikizm tapınağından çok başka olduğu için o yüzden biz başımızı örtmüyoruz. Ne güzel fotoğraf, video çekimi yapıyordum. Beni de çek diyor. Abi Hintliler çok sıcakkanlı insanlar ya. Okey abi. Tika. Bu buranın görevlisi. Security. Are you security, right? Yaprak bu. Dudak arasına koyuyorum böyle. Abimin alnındaki şey görüyorsunuz değil mi?
işareti. Kadınlarda siyah ya da kahverengi ise o bunun kadının bekar olduğunu belli ediyor. Örnek veriyorum, olur da biri Hindistan'a gelirse, genç bir kardeşim benim gibi, mesela bir kızı beğendi, alnındaki işarete baksın abi, kırmızı veya değilse, kahverengi siyahsa o kız bekar. Hiç düşünmesin, o iş olur böyle bir sistem halinde. Zaten Hindistan'da da düğünleri, şeyleri kadın tarafı yapıyor hep. Bütün her şey kadın tarafı karşılıyor. Niye diye sorarsanız öyle vallahi, kültür öyle. Hep kadın tarafı karşılıyor çoğu şeyi. Yani erkekler şanslı. Olur da Türkiye'de evlenemeyen kardeşim, dostum varsa ilk adımda Hindistan'a gelsin. Kadın tarafına girmeyelim, bizi vururlar. Bu sağ bölmede kadınların tarafı. İçeride keşişler var. Hadi gidelim artık, ayakkabımızı alalım. Bazı Hintlilerin, zengin Hintlilerin düğünü de çok şatafatlı oluyor gerçekten ha. Çok şatafatlı dediğim, çok maliyetli düğün yapıyorlar. Namaste abi. Bir an abilerime şey diyecektim, hudafız diyecektim yani. İslam dininde görüşürüz. Abilerimin tepkisi ne olurdu ben merak ediyorum. O yüzden denemeyelim, neyse boşver. Bazı yerlerde öyle kültür var ki adam dükkanın içine ayakkabısını çıkartarak giriyor ya. Hindistan gerçekten inanılmaz kültüre ve böyle ilginç şeylere sahip bir ülke. Yani farklı. Bazen de camiler oluyor, tamam mı? Camilere insanlar ayakkabısını çıkartıp, mesela tapınaklara insanlar ayakkabısını çıkartıp giriyor. Ama adam ayakkabısını çıkartıyor, ne yapıyor biliyor musunuz abi bazı adamlar? Adam tutuyor, tapınaktan çıkıyor, 1 kilometre gidiyor, geziyor, geliyor sokakta, sonra geri tapınağa giriyor. Böyle yani o adamlar, yani o zaman temizliğin ne anlamı kalıyor veya ayakkabı çıkartmanın ne anlamı kalıyor, ben hiç anlamış değilim. Patatesli şeyden yiyelim. Abi yek. Yek one. This potato. Abim sağ olsun bize taburesini verdi. İyi adam. Patates yiyelim bir. Hindistan'da şeyden, biraz pislikten değil. Çünkü pislikten şey yapmıyorum da. Neyden şey yapıyorum abi? Ben mesela sürekli arabalar geçiyor ya. Arabaların bıraktığı tozlar veya şeyler böyle bu açık yemeklerin üstüne yapışıyor. No abi, no. No, only potato. Yemeklerin üstüne yapıştığı için ben oradan şey yapıyorum, Toro abi. Yani yoksa midemizdeki yani öyle bir malzemeler, kimyasallar var ki midemizin içinde. One. Yani bütün şeyi, o pislikleri eritebilecek seviyede. Gerçekten böyle 10 gün kalan, 10 gün mideniz bozulur. 10 günden sonra mideniz çok sağlam hale gelir. Çünkü bütün kimyasal pislikleri eritmeye başlar ve alışır bünyeniz. Baba, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı ve bereketi üstünüz olsun. Allah Allah, patatesi buz gibi adamın niyeyse. Ha? Tika? Are you Muslim? Muslim. Müslüm belli. Sakallardan belli zaten Müslüman olduğunuz. Your country. Türkiye. Turkey. Hı. Eyvallah. Müslümanı böyle 50 metreden 100 metreden tanırsınız zaten. Sakallardan, takkeden, ondan sonra her şeyden tanırsınız. Stick, this is abi. इसको लगाना. Ha böyle mi dayı? Ananı satayım. Abi biz ne bilelim ya? Biz Anadolu'dan çıkmış gelmişiz Hindistan'a. Biz böyle yenildiğini nereden bilelim? Ben ne diyorum, o kadar modern ülkeye geldim abi. Çatal olmaz mı? Meğersem şey varmış, bunu yapıyoruz. Bu elimdeki gördüğünüz şeyi patatese böyle sokuyoruz. Böyle. Sokamadım. Yine sokamadım. Olmuyor ya. Bak böyle oldu, gördünüz. Lezzetli ha, gayet lezzetli. Bir benim memleketimde pişirdiğim patates kadar olmasa da abim yine bir şeyler yapmış kendi çapında. Bir tabak patates alıyorsun. Herhalde 10 falan mı bilmiyorum fiyatını da.
Bundan beleş, istediğin kadar ye. Ben yemeği beceremedim, bizim adamlar ne biçim yiyor. Okay abi, you eat. Abimi görüyorsunuz değil mi? Ben yemeği beceremedim, abim 10 numara yiyor. Ne olacak? Lokal adamlar. Bak adam nasıl patatesi çubuğu sokuyor sonra da ağzına atıyor. Gözlerimden yaş geldi. Neden diye sorarsanız sostan koydurmadıydım. Abi buradayız dedik, Hindistan'dayız dedik. Sostan mı koyacaksınız dedik. Sos koydurduk içine. Bu sefer de gözlerimiz falan perişan oldu acıdan dolayı. Buy kitne पैसे एक plate? How much? Kitne पैसे? He? 30. 30. Free değilse? 30. 30. Ha. 15 TL. İyi dayı. Normal dayı yine not expensive, not cheap. Tora tora मुझे बताइए. Abime Hintçe biliyorum dediğimde abim çubuğu elinden düşürüyordu. Lan dayım var ya siz. Müslümanlar genel olarak Erdoğan'ı biliyor. How would you like this city? This Ahmedabad city? Yes, Yes, this city. Ahmedabad. Yeah. Would you like this? Yeah, perfect. I like India abi. Everything perfect. Yes.